güzel bir sandalet çalışması yapacağız. Bakın yazlık. Çok hoş, çok şık bir ayakkabı. Evet arkadaşlar. Şöyle bağcık kısmını da göstereyim sizlere. Evet, son derece otantik bir görünüm ortaya çıktı. Çok çok güzel oldu. Ben çok beğendim bu ayakkabımızı. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar, şimdi burada sıcak yapıştırma tekniği uyguladım. Bakın, tabandan ilmek çıkarmadım ve burada tabanlık oluşturma, tabanlığı örüp tabana yapıştırma işini bir önceki videoda son derece ayrıntılı bir şekilde anlattım. Şu anda videonun köşesinde sağ tarafta i yazan yere tıklarsanız bu kısmın hazırlığı ve ördükten sonra tabanımıza yapıştırma, sıcak yapıştırma kısmını o videoda anlattım. Oradan o kısımlarını lütfen izleyin. Ondan sonra tabanlığı hazırladıktan sonra üzerine modeli yapalım. Bu videoyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi malzeme olarak ne kullandım? İpim Alize Diva. Şöyle bakın, rengini de görün diye gösteriyorum. Evet. İlk önce tabanlığı hazırladıktan sonra tek katla, bakın arkadaşlar, tek katla şu ön kısımdan şöyle 11 taneden falan üçer çıkardım. Arkada şu şekilde 7-8 taneden üçer çıkardım. Gerisi 2. 1 santime 2 delik gelecek şekilde delerseniz ikişerli aldığınızda yeterli. Ben göz kararı yapıyorum. Bazen uzak mesafe kalıyor. Uzak kaldığı zaman 2 tane çıkarıyoruz ya, araya hemen bir tane de zincir çekiyorum. Yani siz elinize göre şöyle muntazam bir şekilde tabanlarınızı tığlayın. Çünkü zaten üzerine 2 katla çıkaracağımız için buradaki ilmekler çok da önemli değil. Çünkü bu modeli 2 kat Alize Diva ile öreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Evet, tığ olarak ne kullandım? 2 kat örerken 1.190 milim kullandım. Zaten tek kat Alize Diva ile 9 katlıları 7 numara 1.30. Bu silindi artık. Bununla örüyorum. Şöyle arkadaşlar, şöyle yaptım ben. Alize Diva'yı ikiye böldüm. Bu şekilde daha rahat ediyorum. Birini içeriden, birini dışarıdan çıkarmıştım. Bayağı bir karıştı. Daha öncekilerde artık bu şekilde bölüyorum, ayırıyorum. Şimdi ikinci katı da buna ekleyelim. Şimdi 2 katlı Alize Diva ile buradan ilmeklerimizi çıkaralım. Bakın, her ilmekten çıkardığınızda yığılma olur, fazlalık olur. Onu siz hissedersiniz. Şöyle bakarsınız, hissedersiniz. O zaman birer tane atlarsınız ara ara. Şu ana kadar hepsinden çıkardım bakın. Bu şekilde 2 katla başladığımız yere kadar bunu bir çevirelim. Bakın, dedim ya, mesela şurada yaparsam fazla olacak gibi bir tane atlayacağım. O şekilde yapacağım. Yani elinizdeki yaptığınız işe göre onu kendiniz karar verin arkadaşlar. Bir tane daha atlıyorum mesela şurada. Şu başladığımız yere kadar bunu bu şekilde bir tığlayalım. Evet, başladığımız yere birleştirelim. Şimdi bir sıra 2 kat Alize Diva ile döndük. Şu ön kısımda tam 58 ilmek
örülecek arkadaşlar. Bu 37-38'ler için. 39-60 yapsın. 40-62 yapsın. Mesela buradaki. Şimdi şuradan sayacağız. 58'i en önden 58'i 2'ye bölersek ne yapar? 25, 4 daha 29. 29 bu tarafta, 29 bu tarafta şeklinde bir ayıralım. Tam ortayı belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bakın şuradan başlamam gerekiyor. Yani şurayı saymayacağım artık. Buradan başladığımız zaman şöyle şuradan 29 saydık ya. Tam ipi karşısına getiririz. Artık onu ayarlarız arkadaşlar. Evet, şimdi keşke ipi tam şuradan başlamış olsaydım. Sıkıntı olmayacaktı. Şimdi oraya kadar kaydırmayla götüreceğim bunu. Tamam. Şöyle biraz daha bu taraftan siz tığlarken o şekilde başlarsanız daha iyi olur. Arkadan başlarsanız da koparıp yaparsınız. Evet, şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 54, 55, 56, 57 ve 58. Evet. 58. Birinciyi ben 58 yaptığım için ikinciyi de 58 yapmak zorundayım. Ve dediğim gibi 37-38 için bu verdiğim ölçüler ideal arkadaşlar. Bakın burada dönüyorum. Şu birinciye değil ikinciye batıyorum. Yine sık iğneyle devam ediyoruz. Evet, tam karşısına sık iğnelerimizle geldik. Yine dönüyoruz. Şu ilkine değil, şuraya değil, bir ilerisine batıyoruz. Şu anda bakın birinci diş bitiyor bu sırayla birlikte. Gördünüz mü? Şöyle bir diş oluştu. Dikkat ederseniz bir dişin üzerine bir diş daha yapacağız. Ondan sonra motifimizi ayrıyeten örüp ekleme yapacağız arkadaşlar. Yalnız şimdi şuraya kadar yine örelim. Yine bu tarafa geldik. Dediğim gibi birinci dişi bitirmiş olduk. Bakın altta bir sıra var. Üzerinde 2 sıra daha. Bir git gel diş oluyor zaten. Bir diş oluyor. Şimdi yine dönerken birinciyi atlıyorum. İkinciden örmeye devam ediyorum. Evet. Bakın.
2 diş yani 4 sıra, bir de altta gitmiştik. Toplam 5 sıra. Şu ilk gittiğimizde sayarsak, hani 2 katla ilk tamamını çevirdik ya, onunla 6 sıra. 39 yapan arkadaşlar bir sıra daha örsün. 40 yapanlar 2 sıra daha örsün. O şekilde burayı birazcık yükselsinler. Ve 39-40 yapanlar arkadaşlar, çünkü mesela 40 yapan arkadaşım 3 diş yapacağı için 3. dişe başlarken ara ara şöyle kesinti yapabilir, böyle boru gibi çıkmasın diye. Neyse, şu anda biz 2, 4, 5 şu alttaki ile birlikte 6 sıra burada görünüyor. Şu kenarlardan bakın, dönerken birer tane atladığımız için burada bir verevlik oluşturmuş olduk arkadaşlar kenarlarda. Evet, şu anda ne yapacağız? Motifimizi yapacağız. Ayrı öreceğiz ve buraya monte edeceğiz motifimizi. Şimdi şöyle bir ilmeğimizi alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektim. Başladığım yere birleştiriyorum. Şöyle birleştirelim. 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Tığımın üzerine alıyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. Kaç tane yapacağım? Bu zincirle birlikte şu anda 9 tane yapacağız. Zincir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi şöyle bu tarafa 9 tane yaptık. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Tekrar bu tarafa da şu ipi de şöyle altında kalsın, birazcık şöyle alta alayım. Tekrar tığımın üzerine aldım. Buraya da 9 tane ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 9 bu tarafta, 9 bu tarafta. Şurada 3 tane zincir çektik. Arada. Şimdi burada da yine 1, 2, 3 zincir çektim ve diğer zincirin tepesine bakın battım. Şöyle kaydırma şeklinde aldım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz ve bunların ikili trabzanların tepelerine yeniden ikili trabzan şeklinde dolduruyoruz. Her birinin üzerine bir ikili trabzan daha yapıyoruz yani.
Evet, 9 tane yine bunun üzerine 9 tane ikili trabzan yaptık. Zincirle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alttaki de 9'tu. Üstteki de 9. Herhangi bir artırma yapmadım arkadaşlar. Burada 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şuradaki boşluğa 2 tane ikili trabzan yapacağız. 1 ve 2. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Tekrar 2 tane ikili trabzan. Bir, iki zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Tekrar tepelerine dolduracağız. 9 tane de şimdi bu tarafa yapacağız. Buranın üzerine de aynı sayıda ikili trabzanla dolduracağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de şuraya yapacağım. 9. Bir taraftan da modelime de bakıyorum tekrar. Şimdi akşam bu modelin şu orta kısmı daha önce bir otantik çizme yapmıştım, hatırladınız mı? Onun motifinden esinlendim ama kalan şu iki sıranın dışındaki kısmı sonradan düşündüm. Tamamını zincir yaptım, aslında başka bir şey yok. Şöyle bir bakalım. Evet, şimdi burada buraya kadar geldik ya. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Şuraya batıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şu ortaya batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu sefer buranın ortasına batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Bir daha aynı yere bir daha batıyoruz. Bakın şu ikisi şöyle çıkacak. Burası çünkü genişlemesi lazım. Şimdi üçer zincirle devam edeceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sık iğne atlıyorum. Batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sık iğne atladım. Battım. 1, 2, 3 zincir. Bir sık iğne atla. Bat. 1, 2, 3 zincir çektim. Şuraya batıyorum. 1, 2, 3 1, 2, 3 zincir çektim. Şu ikili trabzanın ortasına battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şu tam ortadaki boşluğa battım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Şu ikili trabzanın ortasına battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine şu iki tanenin ortasına battım. 1, 2, 3 zincir. Yine birer sık iğne atlıyoruz. 1, 2, 3 zincir, bir tane atla. Bat. 1, 2, 3 zincir çek. Bir tane atla. 1, 2,
3 zincir çektim. Şuraya battım. Şimdi yine 4. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyoruz. Aynı yere battım bakın. Köşede aynı yere battım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine buradaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buraya battım. Şuraya aynı yere bir daha 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi üçer zincirle devam edeceğiz. 1, 2, 3. Tam ortalarına bata bata döneceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Her birinin ortasına bakın. Batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şuraya battık. 1, 2, 3. 4 zincir çekiyoruz. Yine aynı yere burada batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3. Yine 4 zincir. Tam ortalarına batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir şuraya. Ve aynı yere tekrar 4. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın aynı yere tekrar battım. Şimdi yine 3 zincirlerle devam ediyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Burada yine 4 zincirimi çekeceğim. 2, 3, 4. Evet, şurada ipim koptu. İp ekledim arkadaşlar. Burada yine 4 zincir çektim. Köşeye geldim.
1 2 3 4 zincir, 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 1 2 3 4. Evet, şöyle bir tane daha çekip şuraya şöyle bağlayalım. Şöyle 1 2 3 tane çektim. Şuraya şu şekilde bağladım. Bakın böyle şu iki sıranın üzerine 1 2 3 sıra zincirler yapmış olduk. Şuralara 4 çektik. Buralara 3'er çektik. Sadece kafeslerin ortasına batarak delikli bir motif oluşturduk. Evet, gayet kolay arkadaşlar. Şimdi bunu şu ayakkabımızın ilk önce ne yapacağız? Tam şu ön ortayı ayarlayacağız. Şurası desek. Motifimizin de tam ön ortasını şura bakın. Şöyle tutturalım. Bir iple burayı bir bağlayalım. Şimdi arkadaşlar ortalıktaki ipleri tabi aralarda kaybedelim. Saklayalım. Burada şunu söyleyeyim. Şimdi tek kat alize divayı alacağız. Örerken iki kat ördük ama birleştirirken tek kat olarak birleştireceğiz. Tam şöyle ortayı ayarladıktan sonra şunları şöyle arada yürütün ipleri. Şuraya bir bağlayalım. Sonra şu motifimizi yaklaştıralım. Bakın şöyle şurasında bir monte edelim önce. Şöyle ters sık iğnelerle birleştireceğiz. Şöyle yapayım, yaklaştırayım biraz. Hemen şöyle yandakine ve motifin bakın zincir kısmını da içine alacak şekilde bakın şu ipi arada sarıyorum, gördünüz mü?
Bakın zincir kısmını tamamen içine alıyoruz. Motifin son yaptığımız sıradaki zincir kısmını bakın tamamen sarıyoruz arkadaşlar. Yani zincirin arasına girmiyoruz. Bakın dikkat ederseniz zincirin tamamını şu şekilde sarıyorum. Buraya kadar gösterdiğim gibi arkadaşlar ters sık iğne şeklinde devam edip birleştirelim. Dediğim gibi bakın şu sondaki zincirin tamamını sarıyorsunuz. Şimdi burada bir zincirle sabitleyelim. Yine bir ip kıracağız arkadaşlar. Tekrar ipimizi 2 kat yapıyoruz. Şuradan ipimizi takalım. Ve sık iğne yapmaya başlayalım. Şurada tüm kopmuş olan ilmekleri, ipleri ilmeklerin arasında yürütelim arkadaşlar. Kaybedelim o şekilde. Şimdi buraya 4 sık iğne ile çıktım. Şu zincirlere 4 tane çekmiştik ya. Şimdi içerilerine dörder dörder sık iğne dolduracağız. Bakın 2 oldu. 3 ve 4. Şuradan itibaren 1 2 3 ve 4. Yine diğer kutuya geçtim. Bakın. 1 2 3 4. Diğer kutuya geçiyorum. 1 2 3 4. Bakın o ipi de altta yürütüyorum. 1 2 3 4. Şu diğer kutuya geçtik. 1 2 3 şuraya geçeyim. Şurada. 4. Şuraya sık iğne yapalım. Evet, 5 tane de bu kenara yaptım. Bir tane de şununla 1 2 kaydırmayla da bağladım. Şimdi şu ipi, bu arkadaşlar sizde olmayacaktır muhtemelen, benim ipim
bitti. Arada ip takmıştım ya. Şimdi yapıştırma yapacağımız için şu alta alayım. Şuradan şöyle, bu da alta yapışsın. Bakın burayı dörder dörder kutuları sık iğne ile doldurdum. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir göstereyim üzerine. Üzerine 2 diş yapacağız. O 2 dişi bir yapalım arkadaşlar. Kenarlardan yine 2 kaydırmayla ekleyip bir dönerek, bakın şurada 2 tane ekledim. Dönerken birinciye atlıyoruz. İkinciden devam ediyoruz. Aynen bu şekilde 2 diş, yani 4 sıra daha örüp gelelim arkadaşlar. İlk sıranın üzerine 2 diş daha ördük. Bakın ilk sırayla birlikte toplamda 5 sıra oluyor arkadaşlar. Buraya kadar indik. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Şöyle arkada topuğu başlayacağımız yere kadar kaydırmayla geleceğim. Şimdi arkada topuk kısmında kaç ilmek var ona da bakacağız. Şöyle arka kısmı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, şu ortaya kadar 16 ilmek. 30 32 mi oluyor o zaman? 32 falan. Dur bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 tane sökelim. Şimdi şu 1 diyelim. Şuradan başlıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 27 28 29 30 ve 31. Bakalım şöyle. Evet, 31. Şu an buraya arkadaşlar, arka kısma 31 tane ilmek yaptım. 31 ilmekle başlamış oldum. Şimdi dönerken ne yapacağız? Şurada birinciyi atlıyoruz. İkinciden batıyoruz. Evet. Şuraya kadar gelelim yine. Buraya kadar geldik. Tekrar burada birinciye atlıyoruz. İkinciden batıyoruz. Evet, yükseltirken sürekli bunu yapacağız ve burada bir eğim oluşturacağız. Dibine batmayacağız arkadaşlar. Hep birer atlayarak döneceğiz. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. Sayı vereyim. Ne kadar yapacağız o şekilde. Bakın şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam 7 diş bu şekilde yükseltelim. Ve yükseltirken de dediğim gibi zaten dönerken birer atladığınız zaman bu şekilde bir eğim oluşturmuş olursunuz. 7 diş, yani 14 sırayı bir örüp gelelim.
Evet, 39-40'lar 8 diş örsün mesela. Burada topuk kısmında. Başlarken biz 31 ilmekle başladık. 39-40'lar 33 ilmekle, 34 ilmekle başlasın. Biraz büyütsünler arkadaşlar. Yani her ayak numarası için 2-3 ilmek artırın örerken. Şurada mesela yine 40'lar bir sıra daha gitsin gelsin. O şekilde ayağınıza göre ayarlayın. Söylediğim gibi 7 diş 14 sırayı örüp gelelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş 14 sırayı tamamladıktan sonra ipimizi koparalım. Şöyle bir zincir çekeyim. Şöyle sık iğne yaparken şuraya kadar getireceğim. Şimdi arkadaşlar şuradan tığımızı takalım. Sık iğne yapacağız. Şöyle kestiğiniz kalan ipleri hep arada biraz yürütün. Sonra mutlaka uçlarını yakın. Şöyle içeri doğru çekeceğim. Şöyle tek tek her birisinden alarak şu kopardığım ipi de şurada evet, bakın buraya kadar sık iğnelerle geldim. Burada şöyle kaydırmayla yine ekleyelim arkadaşlar. Yine dönerken bir tane atlayalım. Hemen dibine batmıyoruz. Bir tane atlıyoruz. Şimdi bir daha gidip geleceğiz. Yani 2 sıra daha yapacağız. Şöyle. Evet. Aynı bu şekilde tekrar buraya kadar gelelim. 2 kaydırmayla bağlayalım ve tekrar dönüp buraya gelelim. Yani şuradaki bir dişi yapacağız arkadaşlar. Bir diş 2 sıra. Evet, şu bakın. Dönüşe geçtim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her zaman topuk kısmını yaparken bu en son yaptığımız sık iğneleri, çevresine yaptığım sık iğneleri sıkıştırarak yapın. Normal örgünüzden biraz daha sıkarak yapın. O topuğun çevresine sık iğne yaparken. Çok güzel toparlayıcı oluyor. Bakın biraz sıkıyorum ben şu anda, farkındaysanız. Bakın sıktığım için topuk şuradaki yuvarlaklığı görüyor musunuz? Kendiliğinden oluşuyor. Çok güzel oldu. En son şöyle kaydırmayla şu öbür tarafa gelirken kaydırma yapmıştık ya, şimdi burayı da giderken buranın kaydırmasını da yapacağız.
Şimdi topuk kısmını da hallettik. Bakın ne kaldı? Ters sık iğne. Her yere ters sık iğne yaptık. Onu yine tek katla yaptım. Çok kaba olmasın diye. Şöyle 7 numara tığımı alayım. Bu katların bir tanesini keseceğim arkadaşlar. Biraz uzun keseyim. Şöyle onu oradan çıkarıp yine alta koyup yapıştırırım. Buradan itibaren ters sık iğneye başlıyorum. Bakın tüm çevresini, ön taraf dahil şimdi ters sık iğne ile dolanacağız. Evet, şimdi her sık iğneye batarak tek kat alize divayla ters sık iğnelerimi bitireceğim. Şimdi bu işlemi buradan geleceğiz buraya ve ön kısmı bitirene kadar, yani şuraya kadar ters sık iğne yapacağız arkadaşlar. Başladığımız yere dolanacağız. Buraya kadar ters sık iğne yapacağız. Evet, tamamını döne döne yapalım şimdi. Evet, başlamış olduğum yere kadar ters sık iğnemi bitirdim. Evet, şimdi ne kaldı? Bir boncuk şu araya dikeceğiz. Bir tane de şuraya diktim. Buraya da zincirimizi yapacağız. Ucuna boncuklarımızı ve püskülümüzü yapıp takacağız. Şimdi arkadaşlar bağcıklarını yapalım. Şöyle yapacağız. Alize devayı 3 kat yaptım ben. Bakın. Şöyle 2, şöyle 3. Şu kadar bir yapalım. Şu tek katı biraz şöyle uzun bırakın. Tam şurada, şu köşedeki dönüş yerinin hemen üstünden şuradan takıyorum. Şöyle şunu içeri alacağım. Ardından şunu da çekeceğim. Tek olanı. Şimdi burada bir tane sağlamladım. Hemen yanına bir tane daha
yaptım. Sağlam olsun diye bu ikinciyi yaptım. Yine şu ipi kaybedeceğiz şöyle içeri doğru. Sadece 3 kat alize divayla zincir çektim arkadaşlar. Başka bir şey yapmadım. Ben 70 santim yaptım. Siz artık uzunluğunu kendinize göre ayarlarsınız. Ama fikir olsun diye söylüyorum. Benimki 70 santim. Evet bakın ip bitti. Ne yapacağız? İçinden çıkaracağız. Tekrar 3 kat yapacağız. Evet 3 kat alize divayla sadece zincir çektim. Bağcık kısmına. Şimdi ben zincirleri çektikten sonra metre ile ölçüyorum. 70 santime geldiği zaman bunu koparacağım. Yani istiyorsanız başka bir bağcık türü de olur. Artık nasıl arzu ederseniz burada kendi keyfinize göre ayarlarsınız. Şimdi bakın tekrar bir göstereceğim. Şurada ipimiz bitti. Yine şu tutacağız içinden. Şunu çıkaracağız. Yine uzatacağız. Bakın şöyle. Evet. 3 katı bu şekilde yapacağız. Evet. Şimdi her ikisine de 70 santim olacak şekilde bunu da yine hemen şuradan köşenin üzerinden aynı yerden çıkarıp her iki bağcığımızı da yapıp bu şekilde gelelim. Zincirimi çektim. Şimdi şuradaki ipi de hemen kesmeyin. Birazcık şöyle aşağıya doğru indireceğim ve sağlamlayıp ondan sonra koparacağız. Biraz aşağı doğru indirip sağlamlayalım arkadaşlar. Bu ikisini de ondan sonra koparabiliriz. Kopardıktan sonra da ucunu yakalım mutlaka. Böyle bu şekilde indirin aşağıya doğru. Şimdi şunların ucuna bir tarafına püskül yapacağız. Bir tarafına da boncuklarımızı takacağız. Şimdi onları yapalım. Arkadaşlar şu püskülümüzü aslında örgü ayakkabılara püskül yapımı diye bir ayrı bir videom var. Orada ayrıntılı bir şekilde göstermiştim. Burada kendim için yaparken hızlı bir şekilde hemen göstereyim. Çok teferruatlı bir şey yapmadım zaten. Şöyle bir kullanamadığınız kredi kartınız varsa ben genelde bunu kullanıyorum püskül yapımı için. Ne kadar kalınlıkta istiyorsanız o kadar sarın.
Evet arkadaşlar. Şimdi hızlandırılmış olarak gösterdim ama dediğim gibi örgü ayakkabılara püskül yapımı başlıklı bir videom var. Daha güzel oradaki püskül. Oradan hiç yapmadıysanız bakabilirsiniz. Şimdi bunun başına da boncuğumuzu takacağız. Şu şekilde. Şöyle şuranın ucunu kesin. İyice bir yakın, aşılmayacak şekilde. Sonra iğneyle de takabilirsiniz. Bu şekilde tığlı da monte edebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bunu buraya evet. Boncuklarımızı püskülümüzle taktık. Şimdi yapıştırma kısmına sıra geldi. Tabana yapıştıracağız. Ne yapacağız? Sıcak yapıştırıcıyı buraya süreceğiz. Daha sonra buraya süreceğiz. Şuradaki kenarlardaki ilmeklerin üzerlerine de süreceğiz tabii ki. Tabanın kenarlarına da süreceğiz. 1 saat bekleyip arkasından 15 dakika fön makinesiyle ısıtıp bunu buna güzelce yapıştıracağız. Bu şekilde tarif ettim. Yalnız arkadaşlar videonun sağ köşesinde bakın iyi yazan kısma tıkladığınız zaman sıcak yapıştırma, tabanlık yapma, kalıp çıkarma ayrıntılı anlattığım bir videom var. O videoyu lütfen izleyin. Ondan sonra yapıştırmayı yapın. Evet arkadaşlar ayakkabımız bitti. İnşallah işinize yarar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, kendi sosyal medya hesaplarınızda videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Daha fazla insana ulaşmamıza lütfen sizler de vesile olun. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.